Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cyberworks takımından Mina Su Topçu. Profesör Nazif'in bu videosunda konumuz First Lego League nedir? First Lego League yani FLL her yıl farklı temalar belirlenerek düzenlenen, katılımcılarına pek çok yeni beceri ve kazanım sunan, sonuç değil süreç odaklı bir FIRST programıdır. 3 ana bölümden oluşur. Bu bölümler robotik, proje geliştirme ve öz değerlerdir. Robotik bölümünde takımlar her yıl belirlenen turnuva temalarıyla bağlantılı olarak FIRST tarafından tasarlanan görev masalarıyla karşılaşırlar ve belli kurallara uyarak en fazla görevi en hızlı şekilde yapabilen bir robot geliştirirler. Robotlarının programlamasını görevleri en iyi, hızlı ve stabil olarak tamamlayacak şekilde yaparlar. Turnuva günü robot maçları yapılır. Bu maçlarda robotlarının tamamladığı görevlere bağlı olarak her takım belirli bir puan alır. Robot jürisinde ise takımlar robotlarını mekanik ve programlama açısından jürilere tanıtırlar. Her bölümde olduğu gibi robotik için de jürilere sunulurken ve robot yapılırken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta vardır. İlk olarak robotların asıl amaçları robot maçlarında maksimum puanı elde etmesi olsa da robot jürisinde kaç puan aldığınızdan çok robottaki mekanik aksamlar ve onları ne kadar gerçek hayattaki cihazlarla içselleştirdiğiniz daha önemlidir. Robotun mekanik kısmı kadar önemli olan başka bir noktası ise programlamadır. Robotları ne kadar denerseniz deneyin, gerçek robot maçları sırasında dış etkenlerin çok az farklı olması bile robotunuzun okulunuza denediğiniz gibi çalışmamasına neden olacaktır. Bu yüzden robotunuzu mümkün oldukça kendi okulunuzdaki masanın değişkenlerine bağlı kalmadan kodlamak size en iyi sonucu verecektir. Her masada aynı yerlerde olan şeyleri referans alarak kodlamak, mesela çizgi takibi çizgileri veya masanın dış duvarlarını kullanarak robotunuzu kodlamak, robotunuzun farklı masalardaki performans farkını en aza indirecektir. Bu, jüriler için de programlamada en dikkat edilen unsurlardan biridir. Verimlilik bir robotta oldukça önemlidir. Ne kadar sürede nasıl hareket ettiğiniz, her görevi nasıl yaptığınız, ne kadar büyük bir robotla ne kadar görev yaptığınız gibi unsurlar jüriler için önemli faktörlerdir. Basit sistemlerde birden çok görevi yapabilecek şekilde robotu dizayn etmek, çoğu zaman komplike bir sistem geliştirmekten daha zordur. Yenilikçi çözümler de bulması en zor ancak jürilerde sizi en öne götürebilecek faktörlerden biridir. Her takım aynı görevi aynı şekilde yapabilir. Ancak sizin aynı göreve daha efektif ve hızlı bir çözüm bulmanız, sizi jürilerin gözünde diğer takımlardan ayıran ve takımınızı akılda kalıcı hale getiren önemli bir unsurdur. Robot bölümünde bunları göz önünde bulundurabilirsiniz. Ve sırada proje ve özdeğerler var. FLL genellikle robot ağırlıklı bir yarışma gibi düşünülse de proje bölümü araştırma geliştirme yeteneğiniz konusunda, özdeğerler bölümü ise bir takım üyesi olarak sahip olmanız gereken özellikler konusunda sizi geliştirir ve en az robot bölümü kadar önemlidir. Detaylı şekilde bakacak olursak, proje geliştirme bölümünde takımlar her yıl belirlenen farklı turnuva temaları üzerine uzun araştırmalar yaparak bir veya birkaç sorun tespit eder ve bu soruna yenilikçi çözüm getirecek bir proje ortaya çıkarmak için çalışırlar. Daha sonra bu projenin araştırma, geliştirme ve sonuç kısımlarını anlattıkları bir rapor hazırlarlar. Turnuva günü ise geliştirdikleri projeyi görsellerle destekleyerek veya tiyatral bir şekilde jüriye sunarlar. Projenizi tasarlarken ve sunarken dikkat etmeniz gereken önemli şeylerden bahsetmek gerekirse, öncelikle konu üzerine kapsamlı bir araştırma yaparak toplum açısından önemli bir sorun belirlemelisiniz. Bu sorunu anlaşılabilir bir şekilde tanımlamalı ve getirilebilecek farklı çözümler üzerine düşünmelisiniz. Bunun için yapacağınız beyin fırtınasına takımın her üyesini dahil etmelisiniz. Pek çok çözüm önerisi arasında artı ve eksileri tartarak en verimli olduğunu düşündüğünüz çözüm yolunu seçmeli ve bunun üzerinde ilerlemelisiniz. Bu çözüm yolu yeni bir fikir olabileceği gibi hali hazırda kullanılan bir çözümü geliştirmeyi veya daha az maliyetli hale getirmeyi de amaçlayabilir. Karar verdiğiniz yöntem üzerine projenizi somutlaştırarak tasarlamalısınız. Bu bir ürün ise prototipini sunmalı, bir sistem ise işleyişini çizerek veya farklı bir şekilde modellemeye çalışmalısınız. Ortaya çıkan bu projenizi ilgili alanda yetkin kişilere anlatmalısınız. Birebir görüşmek zorunda değilsiniz. Kendinizi tanıttığınız ve projenizi anlattığınız bir mail hazırlayıp size verimli geri bildirim sağlayabileceğini düşündüğünüz tüm akademisyenlere, girişimcilere, benzer projelerde bulunmuş kişilere atabilirsiniz. Böylece alacağınız geri dönüşler doğrultusunda projenizi geliştirebilirsiniz. Projenin son hali için ilgi çekici bir sunum hazırlamalısınız.
Projenizin kullanıldığı ve faydasının görüldüğü bir skeç yazıp dekorasyon ve kostümler hazırlayarak jüriye sunmanız gibi yöntemler hem eğlenceli hem de akılda kalıcı olacaktır. Proje kısmı da bu şekildeydi. Son olarak bence en eğlenceli bölüm olan öz değerlere geçebiliriz. Öz değerler kısmı, Efelerin sonuç değil süreç odaklı bir turnuva olmasının en büyük sebebi. Bu bölüm, süreç boyunca takım üyeleri kendini hangi açılardan geliştirdi, takım olarak iş bölümü ve planlama nasıl yapıldı, çalışmalara herkes dahil edildi mi gibi sizin gelişiminizi gözlemleyen sorulardan oluşur. Duyarlı profesyonellik, arkadaşça rekabet, takım içi sevgi ve saygı, eğlence gibi kavramlar bu bölüm için çok önemlidir. Peki özdeğerler jürisi sizin bu özelliklere sahip olup olmadığınızı nasıl ölçer? İlk olarak özdeğerler posteri. Hazırlayacağınız ve jüriye sunacağınız özderler posteri 5 bölümden oluşur. Bu 5 bölümde geçirdiğiniz süreci ve özderleri içselleştirerek yaptığınız çalışmaları anlatırsınız. Örneğin diğer takımlarla kurduğunuz kazan kazan prensibiyle ilerleyen iletişimler, sosyal medya kullanımınız, takım içi düzeninizi ortaya koyan bazı anılar, belki arkasındaki hikayeyi anlatacağınız takım içi birkaç şaka gibi. Posterin düzenini ve her bölümün içermesi gereken detayları Bilim Kahramanları sitesinden bulabilirsiniz. Posterde yazıdan çok görsel kullanmanızı ve posteri sunarken herkesin en az bir kere konuşmasını kesinlikle tavsiye ediyorum. İkinci olarak özderler jürisine girdiğiniz zaman muhtemelen size bir kase uzatacaklar ve içindeki kağıtlardan birini rastgele seçeceksiniz. Bu kağıtların içinde herhangi bir eşya, durum, yer ismi vesaire yazıyor olabilir. Bu kağıtta yazan şeyi canlandırmanız gerek. Kağıdı seçtikten sonra takım olarak bir yuvarlak oluşturun ve nasıl canlandırabileceğiniz hakkında konuşmaya başlayın. Örneğin kağıtta kurutma makinesi yazıyorsa biriniz ben makine olmak istiyorum deyip ses çıkarabilir. Biriniz makineden gelen hava olup sallanabilir. Bu şekilde. Bu bölümde asıl konu şu ki muhtemelen en az bir jüri de sizinle beraber yuvarlığa girecektir. Neden? Takım olarak birbirinizi dinliyor ve birbirinizin fikirlerini dinliyor musunuz? Kısıtlı zaman içinde stresliyken yine de birbirinize karşı saygılı olabiliyor musunuz? Liderlik gösteren kişiler var mı? Yoksa takımda her üye dengeli bir şekilde düşüncesini söyleyebiliyor mu? Gibi pek çok kriteri gözlemleyerek sizi değerlendireceklerdir. Bu yüzden jüri oturumu da dahil olmak üzere her zaman öz değerleri içselleştirilmiş bir şekilde takım çalışmalarınızda yer almaya ve bolca eğlenmeye çalışın. Bu Profesör Nazif videosunda First Lego Lig'in ne olduğunu öğrendik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.